Deha final mi yapacak? Reyting sonuçları ne durumda? Gözaltına alınan Devran'ın nasıl kurtulacağı ve bu konudaki ince detaylar yeni bölüme damga vuracak. Cesur'un ters köşe yaptığı karga ölerek diziden ayrılıyor mu? İmre ve Devran arasında ise beklenmedik sürpriz senaryo ve son bölümde verilen ince bir detay gelecek bölümlere ışık tuttu. Tüm bunlardan, son gelişmelerden ve daha fazlasından kısa ve net bir şekilde bahsedeceğiz. Hemen başlayalım. Devran'ın gözaltından nasıl ve ne zaman kurtulabileceğine geçmeden önce ilk olarak Cesur ve kargı konusuyla başlayalım. Hayatta kalmanın sırlarını çok iyi bilen Cesur yine dört ayak üstüne düştü ve paranın gücünü kullanarak kargının adamlarını satın alıp yine hayatta kalmayı başardı. Her zaman bir yolunu bulan Cesur, Devran'ın kargı hamlesiyle fena halde köşeye sıkışmıştı. Ancak şimdi tüm dengeler yeniden değişiyor. Peki Cesur kargıyı öldürecek mi? Elindeki son parayı kargının adamlarına vererek onları kendi tarafına çeken Cesur, ilk etapta kargıyı öldürmeyi düşünecek. Fakat kargının ölmesi beklenmiyor. Ki zaten kargı karakterinin diziden ayrılmaması gerek. Aksiyon açısından fazlasıyla renk katıyor. Cesur bu durumu fırsatı çevirmek için kargaya yeni bir teklif yapabilir. Çünkü herkesten ayrı, yalnız takılan Cesur'un kargının gücüne ihtiyacı var. Karga bu oyun karşısında fazlasıyla öfkelenecek. Ancak Cesur yine zekasını ve kurnazlığını kullanarak dengeleri değiştirmeyi başaracak. Ayrıca bir ihtimal, eğer Devran tüm olasılıkları hesapladıysa Kuduz'un Altay'ı vurduğu silah kendisindeydi ve bu silahla bir şekilde bu durumun içine Cesur'u da çekebilir. Cesur'un kargayı vurmak için eline aldığı silahla ilgili ince bir ters köşe yaşanırsa Cesur da tıpkı Devran gibi gözaltına alınabilir. Şimdi gelelim Devran'ın nasıl kurtulabileceğine ve diğer son gelişmelere. Polisin ensesinde olduğu Devran, Cesur'un polislere verdiği kritik bilgiler sonucunda Kuduz'la birlikte gözaltına alındı. Peki Devran nasıl kurtulabilir? Evet, Altay'ı vuran kişi Devran değildi ancak Devran'ın suçu delilleri yok etme ve gizleme. Fakat Devran şu an için sadece bir şüpheli. Yaptıklarıyla ilgili hakkında net bir kanıt, delil yok. Bu nedenle aksi ispat edilene kadar herkes masumdur sözü şu an için Devran'a uygun bir söz. Evet, Devran sorguya alınacak fakat net bir kanıt olmayacağı için işin içinden çıkacaktır. Otel görüntülerini, Kuduz'un Altay'ı vurduğu ve Devran'ın oradan nasıl çıktığı ile ilgili görüntüler zaten Kuduz'un ayarlamasıyla yok edilmişti. Hatta kayda bile alınmamıştı. Sophie'nin ulaştığı görüntüler ise Devran'ın olay bölgesinden çıktıktan sonra yaptıklarıyla ilgiliydi. Ki zaten Sophie Devran konusunda büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Ancak yine de Gülce'nin bu konuda Sophie'den Devran için yardım istemesi bekleniyor. Kısacası gözaltına alınan Devran kendisiyle ilgili net bir kanıt olmadığı için avantajlı durumda. İlk olarak olay yerinde istemeden bulunduğunu kabul edip suçlamayı reddedecektir ve sonrasında delil yetersizliğinden serbest bırakılabilir. Kuduz'un durumu ise daha kritik ancak onun da bir şekilde kurtulması bekleniyor. Ayrıca Devran bir süre gözaltında kaldıktan sonra beklenmedik yeni sürprizlerle karşılaşacak. Hatta Dubai'ye gidip altınları alma işi şimdilik ertelendi. Üstelik Yıldırım kendine geldikten sonra Devran'a ve ailesine yine saldıracaktır. Aileden biri veda ederse şaşırmayız. Diğer yandan Devran'ın İskender'i kurtarması aralarının giderek düzelmesini sağlayacak ve ileride duygusal bir baba-oğul yüzleşmesi yaşanacaktır. İmre'nin Devran'ı kurtarması ise bu ikili arasındaki iletişimi bir üst seviyeye çıkardı. Devran Esme'yi çabuk unutuyor gibi ve hatta İmre ile neredeyse bir ilişkiye başlamak üzere. Ne de olsa Sophie'nin de dediği gibi babasının oğlu ve bazı konularda İskender'e benziyor. Fakat bu konuyla ilgili son bölümde ince bir detay verildi. Aysel İmre'yi Devran konusunda uyararak "Seni önceden yaraladığını unutma, bir kez yapan bir daha yapar" demişti. Belki de Devran İmre'den hoşlansa bile İskender'in Gülce'ye yaptığını kendisi Esme'ye yapmaz. Fakat bu zor bir ihtimal. İzleyip göreceğiz. Peki Deha final yapacak mı? Reytingler ne durumda? Deha dizisi sezona ilk başladığında çok iyi reytinglerle açılış yapmıştı ve reytinglerini giderek yükselterek pazar günlerinin zirvesine oturmuştu. Bu nedenle dizinin ikinci sezonu çok rahat göreceğini düşünüyorduk. Fakat işler değişmeye başladı. Çünkü son birkaç bölümdür reytinglerde net bir düşüş yaşandı. 5-6 bölümdür devam eden bu düşüş henüz toparlanmış değil. Şu an alınan reytingler ilk bölümlerde alınan reytinglerin neredeyse yarısı. Doğal olarak durumlar böyle olunca dizinin ikinci sezonu görme ihtimali zorlaşıyor. Eğer reytingler düşerek devam ederse ve yükselmezse muhtemelen bu sezon sonunda maalesef dizi için final kararı alınabilir. Umarız reytingler toparlanır ve Deha dizisi daha uzun ömürlü olur. Yeni videoları ve gelişmeleri kaçırmamak, anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.